İnsanın duyunca tüylerini ürperten, aklının almadığı olayları daha önce de dinlemiş olabilirsiniz. Ama şimdi size anlatacaklarım, insanlığın karanlık dehlizlerinde kaybolan akıl almaz dehşet hikayeleri. Her biri bir sonrakinden daha tuhaf, daha korkunç ve daha akıl almaz. Bu videoda anlatacağım her hikaye bir öncekinden daha derin dehşet barındırıyor. Ve son hikayeye geldiğimizde bugüne kadar duyduğunuz en sarsıcı, en korkunç olayları duyacaksınız. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 1. Amerika'nın kalbindeki kara leke, Emmett Till. Yıl 1955, yer Chicago. 14 yaşında neşeli bir Afrikalı-Amerikalı çocuk olan Emmett Till yaz tatilini geçirmek için büyük amcası Moses Wright'ı ziyaret etmek üzere Mississippi'ye gitti. Mississippi o dönemde Jim Crow yasalarının ve ırkçılığın en katı olduğu yerdi. Orası siyah bir insanın en ufak bir yanlış adımının bile korkunç sonuçlara yol açabileceği bir yerdi. Emmett büyük amcası ve kuzenleriyle birlikte bir bakkala gitti. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir dükkandı. Sahibi beyaz bir kadın olan Caroline Bryant'tı. Bakkalda ne olduğu tam olarak hiçbir zaman netleşmedi. Bazıları Emmett'ın kadına ıslık çaldığını, bazıları uygunsuz bir söz söylediğini iddia etti. Ama gerçek şu ki, Emmett'ın tek yaptığı beyaz bir kadına saygısızlık olarak görülebilecek bir hareketten ibaretti. Bu saygısızlık hayatına mal olacaktı. Birkaç gece sonra Caroline'ın kocası Roy Bryant ve üvey kardeşi J.W. Milam Emmett'ın kaldığı eve geldiler. Silahlı, öfkeli ve acımasızlardı. Büyük amcası Moses White'ın dehşet dolu bakışları arasında Emmett'ı yatağından sürükleyerek dışarı çıkardılar. Amcası daha sonra mahkemede onlara yalvardığını, çocuk hasta onu götürmeyin dediğini anlatacaktı. Ama bir faydası olmadı. Çocuğu arabaya atıp bilinmeze doğru götürdüler. Emmett Till geri döndüğünde artık canlı değildi. Vücudu Talaç Nehri'nin sığ sularında boynuna 75 kiloluk bir pamuk çırçır fanı bağlanmış halde bulundu. Yüzü tanınmaz haldeydi. Bir gözü oyulmuş, kafası parçalanmış, dişleri sökülmüştü. Onu o kadar acımasızca dövmüşlerdi ki ailesi ancak parmağındaki yüzüğünden tanıyabildi. Annesi oğlunun tabutunun açık kalmasına karar verdi. Tüm dünya neler yaptıklarını görsün dedi. Emmett'ın yüzünün fotoğrafları gazetelerde yayınlandığında tüm Amerika şoke oldu. Ama asıl şok edici şey mahkemede yaşandı. Cinayet apaçık ortadayken ve amcası Moses Wright sanıkları tereddütsüzce teşhis etmişken jüri iki katil zanlısını yalnızca bir saatten biraz fazla bir sürede beraat ettirdi. O bir saatinde çoğunu soğuk içecek molası vererek geçirdikleri söylendi. Bu cinayet sivil haklar hareketi için bir kıvılcım oldu. Rosa Parks otobüste yerini vermeyi reddettiğinde aklında Emmett Till'in yüzü olduğunu söylemişti. Emmett Till'in hikayesi bu ülkede ne kadar derin bir ırkçılık ve insanlık dışı muamele olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Sizce de bu olay insanlık tarihinin en utanç verici sayfalarından biri değil mi? 2. Cehennemin başkenti Sylvia Likens'ın çilesi. Şimdi sizi 1965 yılının Indiana'sına götürüyorum. Yoksulluğun ve çaresizliğin iç içe geçtiği bir döneme. 16 yaşındaki Sylvia Likens ve kız kardeşi Jenny ailelerinin maddi sıkıntıları nedeniyle annesi Gertrude Benizevski'nin yanına haftalık $20 karşılığında bırakılır. Başlangıçta her şey normaldi ama kısa bir süre sonra Gertrude'un gerçek yüzü ortaya çıktı. 7 çocuk annesi olan bu kadın kendi sefaletinden ve hayal kırıklıklarından Sylvia'yı sorumlu tutmaya başladı. Sylvia'yı evde ufak tefek yaramazlıklardan bile sorumlu tutuyor, onu aç bırakıyor ve en ufak bir hatasında saatlerce şiddet uyguluyordu. Ama olaylar kısa bir sürede korkunç bir boyuta ulaştı. Gertrude sadece Sylvia'yı dövmekle kalmadı. Aynı zamanda kendi çocuklarını ve mahalleden arkadaş gruplarını da bu işkencelere katılmaya teşvik etti. Sylvia haftalarca süren sistematik işkencelerin kurbanı oldu. Üzerine kaynar su döküldü. Vücudunda sigara söndürüldü. İdrarını ve dışkısını yiyip içmeye zorlandı. Ama en dehşet verici olanı dikiş iğnelerini ısıtıp Sylvia'nın karnına "Ben fahişeyim ve bundan gurur duyuyorum" yazısını kazımalarıydı. Sylvia birkaç kez kaçmaya çalıştı ama yeterince beslenemediği ve çok zayıf düştüğü için başarılı olamadı. Sonunda 26 Ekim 1965'te Sylvia bir kez daha dışarı kaçmaya çalıştığı için feci şekilde dövüldü ve beyin şişmesi, iç kanaması ve şoktan dolayı hayatını kaybetti. Yalnızca 16 yaşındaydı. Peki bu kadar korkunç bir şeyi yapan insanlardan oluşan bir aile bunu nasıl yapabilir? Siz böyle bir şeyle karşılaşsanız ne yapardınız?
Bu olay Amerikan adalet tarihindeki bir utanç lekesi olarak yerini aldı. Davanın duruşması büyük ilgi gördü ve Gertrud Benizewski kurbanına uyguladığı akıl almaz işkencelerle bir canavar olarak tarihe geçti. Bu hikaye insanın içindeki kötülüğün ne kadar ileri gidebileceğini kanıtlayan ürkütücü bir örnekti. 3. Betona gömülü lise kızı Junko Furuta. Bu, bugüne kadar duyduğunuz en dehşet verici hikayelerden biri olabilir. Japonya'da betona gömülü lise kızı cinayeti olarak bilinen olay, kurbanın cesedinin beton dolu bir varil içinde bulunmasından adını alır. Ama inanın, o varilin içindeki ceset hikayenin en az korkutucu olan kısmı. 25 Kasım 1988'de Junko Furuta adında 17 yaşında bir lise öğrencisi evine dönerken 4 genç tarafından kaçırıldı. Bu 4 genç Hiroshi Miyana, Shinji Minato, Yasushi Watanabe ve Jo Ogura'ydı. Onu Miyano'nun arkadaşı Minato'nun evine götürdüler. Ailesi Junko'nun evden kaçtığını söylemeye zorlandı. Bu polisin soruşturmasını engellemek için yapılmış bir manipülasyondu. Bu arada Minato'nun ailesi evdeydi. Ne olduğunu biliyorlardı ama oğullarından korktukları için hiçbir şey yapmadılar. Junko 40 gün boyunca bu evde rehin tutuldu. 40 gün boyunca ona akla gelmeyecek işkenceler uyguladılar. Elektrikli aletlerle, mumlarla ve hatta şişelerle taciz ettiler. Kışın ortasında çıplak halde balkonda kalmaya zorlandı. Vücudunda sigara bastırıldı. Yüzüne saç kurutma makinesiyle sıcak hava üflendi. Onu o kadar aç bıraktılar ki kendi idrarını ve dışkısını yemek zorunda kaldı. Vücudu o kadar şişmişti ki tuvalete bile gidemiyordu. İnsanlık dışı bu eziyetler her geçen gün arttı. Vücudu artık yaralarla ve morluklarla kaplıydı. Bağışıklık sistemi çökmüştü. Vücudu kendini iyileştiremiyordu. 4 Ocak 1989'da Junko'nun işkencecileri bir oyun oynarken para kaybettiler ve öfkelerini ondan çıkarmaya karar verdiler. Ona mumlardan akan sıcak mumu içirdiler. Göz kapaklarına sıcak mum damlattılar. En sonunda ise onu demir bir topla defalarca dövdüler. Junko 2 saat süren bu son saldırının ardından hayatını kaybetti. Katiller Junko'nun cansız bedenini bir seyahat çantasına koydular. Metal bir varilin içine yerleştirdiler ve varili ıslak betonla doldurdular. Ardından varili bir inşaat sahasının yakınlarına attılar. Bu olay Japonya'da büyük bir infiale neden oldu ve gençlik suçlarının en dehşet verici örneklerinden biri olarak tarihe geçti. 4. Acı, onur ve intikam. Balthazar Gerhard'ın infazı. Şimdi sizi 1584 yılına, Avrupa'nın karanlık orta çağına geri götürüyorum. Hollanda'nın İspanyol hakimiyetine karşı isyanın lideri Sessiz William olarak bilinen Orange Prensi William'ın suikasti tarihin en korkunç cezalarından birine yol açtı. Suikastçı Balthazar Gerhard yakalandıktan sonra yargıçlar tarafından akıl almaz bir cezaya çarptırıldı. İnfazdan önce bile günler süren işkencelerden geçti. Bir direğe asıldı, kırbaçlandı ve yaralarına bal sürülüp pürüzlü dilli keçiler tarafından yalanması sağlandı. Daha sonra ayaklarına boynundan 2 parmak kısa işlenmemiş köpek derisinden yapılmış ayakkabılar giydirildi ve bir ateşin önünde ayakkabılarının büzüşüp derisini koparması beklendi. Ama asıl dehşet infaz gününde yaşandı. Yargıçların kararlarına göre Gerhard'ın sağ eli suikast silahını tuttuğu için kırmızı sıcak bir demirle dağlanacaktı. Vücudunun 6 yerinden eti kerpetenlerle koparılacaktı. Bu dehşet verici işkence devam ederken canlıyken kalbi çıkartılıp suratına fırlatılacaktı. En son olarak 4'e bölünüp başı kesilecekti. Bütün bu işkenceler Gerhard'ın suikastten sadece 4 gün sonra Delft şehrinin meydanında infaz edilmesiyle sona erdi. Balthazar Gerhard'ın parçalanan bedeni bir ibret vesikası olarak şehrin 4 farklı kapısına asıldı. Bu infaz hem tarihin hem de insanlığın vicdanının sınırlarını zorlayan bir vahşet gösterisiydi. Sizce adalet adına bu kadar korkunç bir ceza haklı görülebilir mi? 5. Nükleer cehennem. Hisashi Oishi'nin 83 günü. 1999 yılında Japonya'nın Tokaimura şehrindeki bir nükleer yakıt üretim tesislerinde akıl almaz bir kaza yaşandı. Hisashi Ouchi bir nükleer kritiklik kazasıyla karşı karşıya kaldı. Bu ölümcül seviyelerin çok ötesinde muazzam bir radyasyon dozuna maruz kaldığı anlamına geliyordu. Ouchi gördüğü o parlak mavi ışıktan sonra kötü bir şey olacağını biliyordu. Ama ne kadar korkunç olacağını asla tahmin edemezdi.
İlk başta semptomlar hafif görünüyordu. Yüzünde kızarıklık, kolunda güneş yanığı gibi bir iz. Ama kısa bir süre içinde vücudu tamamen çökmeye başladı. DNA'sı radyasyon tarafından tamamen silinmişti. Vücudu kendi kendini iyileştiremez hale gelmişti. Derisi tabaka tabaka dökülmeye başladı. Doktorlar onu her gün değiştirilmesi gereken gazlı bez tabakalarıyla sardılar. Bu pansuman değişiklikleri Aoshi için dayanılmaz bir işkenceydi. Çünkü gazlı bezler çıkarıldığında birlikte büyük et parçalarını da koparıyordu. Vücut sıvıları kontrolsüz bir şekilde sızıyordu. Aoshi her gün litrelerce sıvı kaybediyordu ve bu durum sürekli kan nakli ve diyaliz gerektiriyordu. Kasları kelimenin tam anlamıyla çözülmeye başlamıştı. Organları tek tek iflas ediyordu. Aoshi 83 gün boyunca bu akıl almaz acılarla yaşatıldı. Doktorlar onun bedenini bir laboratuvar deneyi gibi hayatta tutmaya çalıştılar. Her kalp durduğunda onu geri getirdiler. Bütün bu acı, korku ve umutsuzluk içinde Aoshi'nin vücudu sonunda pes etti. 83 gün süren inanılmaz bir çilenin sonunda bedeni tamamen iflas etti ve o bu dünyadan ayrıldı. Onun hikayesi insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir radyasyon kurbanı ve tıp etiği üzerinde ciddi tartışmalar başlattı. Hisashi Aoshi'nin 83 günü insanın hayatta kalma mücadelesinin ve aynı zamanda modern tıbbın sınırlarının en ürkütücü örneklerinden biridir. Bu hikaye sadece bir kaza değil, aynı zamanda bilim ve insanlık arasındaki etik ikilemin de karanlık yüzüdür. Bu hikayelerden en çok sizi hangisi etkiledi? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya dek hoşça kalın.